Merhaba arkadaşlar. DaVinci Resolve'de proje nasıl oluşturulur? Temel proje ayarları nedir? Bugünkü videomuzda bunu anlatmaya çalışacağız. Şu anda bende DaVinci Resolve Studio 19 sürümü açık ve burada şu anda boş bir proje görünüyor. DaVinci Resolve 19'u açtığınız zaman ekran arayüzü bu şekilde açılacaktır. Burada tabii ki cloud sistemi üzerinden bir proje alabilirsiniz. Network bağlantısı yapabilirsiniz. Ya da lokal olarak kullanabilirsiniz ki şu anda biz lokal olarak yani bilgisayarımız üzerinden bir proje oluşturup açacağız. Ekranda şöyle bir alan var. Bu alanda şuna tıklayarak açtığınız zaman boş bir proje oluşturacaktır. Yani kaydedilmemiş boş bir proje. Bu projeyle çalışabilir ve kayıt yapabilerek projenizi oluşturabilirsiniz. Buna tıklayarak açabilmek de mümkün ama İsterseniz de burada yeni bir proje oluşturabilirsiniz. İsterseniz çok sayıda projeniz varsa klasörler oluşturarak bunları sınıflayabilirsiniz. Şu andaki amacımız o değil. Şu ok tuşuyla bu proje ikonlarını büyütüp küçültebilirsiniz. Şurada sıralayabilirsiniz arkadaşlar. İsme, sıraya, oluşturulma tarihine göre ya da formatına göre, frame rate'ine göre sıralayabilirsiniz. Şuna tıkladığınız zaman da şöyle pencere şeklinde görecektir. Şuna tıkladığınız zaman ne yapacaktır? Liste şeklinde görüntüleyecektir. Eski formatını alalım. Şurada da eğer bu sayfada çok sayıda projeniz varsa projeler içerisinde arama yapabilirsiniz. Altta export ve import seçenekleri var. Bunlar ile oluşturulmuş bir projeyi içe aktarabilir veya buradaki bir projeyi üzerine tıklayarak dışa aktarabilirsiniz. Ki bu dışa aktarı içerme aktarma pek çok uygulamada benzer şekilde işliyor zaten. Şu kısımda da arkadaşlar yeni proje oluşturabilir. Ya da bir projeyi oluşturulmuş projenin üzerine gelerek açabilirsiniz. Ama açmak için buna tıklamanız gerekmiyor. Oluşturduğunuz projenin üzerine çift tıklamanız da yeterli olacaktır. Şimdi burada New Project seçeneğine tıklayarak da yeni proje oluşturabiliriz. İsterseniz şu boş alana sağ tıklayarak yeni projede oluşturabilirsiniz. Gördüğünüz gibi biraz önce anlattığım özelliklerin pek çoğunu burada sağ tıklayarak da yapabilirsiniz. Yeni klasör oluştur, yeni proje oluştur gibi değişik ayarlar var arkadaşlar. Projeleri yedekle vesaire yenileme gibi bazı seçenekler konulmuş. Hemen burada sağ tıklayalım. En pratik o olsun ya da şunu tıklayalım en kolayı. Yeni bir proje oluştur dedi. Diyelim ki bizim bir doğa manzaramız var. Bu doğa manzarası ile ilgili bir video oluşturacağız. Onun için bu projemizin adının doğa olmasını istiyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda doğa ismiyle bir proje oluşturacağız. Tıkladığımız zaman arkadaşlar o projeyi doğrudan açacaktır. Projemizi oluşturdu ve alana attı. Gördüğünüz gibi şöyle bir alanımız var. Tabii ki burada cut yani cut alanı açık gördüğünüz gibi. Cut, video kesme, video birleştirme gibi alanları ekranı büyüterek yapabileceğiniz özel oluşturulmuş bir sekmedir. DaVinci Resolve'de böyle bir imkan var ama şu anda edit sayfasını açalım. Şu anda bizim oluşturduğumuz proje hazır arkadaşlar. Tabii şuradan hemen bu arayüzü de belki ayrıca tanıtmak gerekebilir. Şu anda arayüzü tanıtmayacağım. Proje ve proje ayarları üzerinden gideceğim. Şimdi projeyi oluşturduk. Yani bizim oluşturduğumuz proje üzerinden videolar ekleyerek devam edebileceğiz. Burada hemen arkadaşlar diyelim ki bir tane videoyu ekleyelim. Rastgele 1000 değil de medya formatında getirsin. Şurada medyaya tıkladık. Benim daha önce çektiğim bir video var arkadaşlar. Buraya alsın. Herhangi bir değişik yapma olduğu gibi getir. Burada tabii ki ana ekrana taşıma, timeline ekranına taşıma, bunu düzenleme vesaire belki ayrıca anlatılması gereken bir husus. Doğrudan şuraya sürükleyerek alalım arkadaşlar. Üzerinde çalışmayı şu an için kolaylaştırsın diye bunu biraz kesip kısaltalım. Hemen şöyle yapsın. Videoda ses dosyası yok arkadaşlar. Çünkü drone yardımıyla çekildiği için drone ses kaydı yapmadı. Dolayısıyla şöyle bir videomuz var. Şimdi bunun formatları standart formatı yani sizin projenizin DaVinci Resolve tarafından oluşturulan standart ayarları neyse onu kullanacaktır. Ama ben istiyorum ki bunu 4K olarak oluşturalım ve 4K olarak devam edebilelim. Evet arkadaşlar şu anda açtık. DaVinci Resolve'de projemizi oluşturduk ve bu projenin ayarlarını yapacağız. İsterseniz yüksek çözünürlükte, isterseniz 1080 çözünürlükte bir video oluşturabilirsiniz. Varsayım olarak 1080, 1920, 1080 çözünürlükte bir video oluşturmakta. Yani HD formatında bir video oluşturmakta ama isterseniz siz bunu 4K çıktı almak istiyorsanız projenizin ayarlarını 4K olarak da değiştirebilirsiniz. İsterseniz de bunun frame rate'ini de yine değiştirebilmeniz mümkün arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda DaVinci Resolve ekranımız açık. Projemizi oluşturduk. Videomuzu attık ve bu ayarlara tıkladığınız zaman şimdi Quick Export seçeneğine tıkladığınız zaman
Gördüğünüz gibi bunu ne yapabiliyorsunuz? 1920'ye 1080 çözünürlükte çıktı alabiliyorsunuz 24 FPS formatında. Ama siz istiyorsanız ki bunu 4K olarak çıktı alayım. Bu mümkün. Ama videoda çalışırken ya da düzenleme yaparken, montaj yaparken, kurgu yaparken 1080 çözünürlükte kalmasında yarar var. Çünkü sizin işinizi kolaylaştıracaktır. Daha akıcı görüntüler elde edebilirsiniz. Eğer bilgisayarınız çok fazla yavaşsa 4K zaten kasacaktır bilgisayarınızı. Ama diyelim ki kurgu bitti. Siz bu projeyi ayarlayarak bunu 4K olarak çıktı almak istiyorsunuz. Hemen sayfanın alt tarafında sağ kısımda proje ayarları ile ilgili bir bölüm var. Zaten üzerine geldiğim zaman sağdaki en sağ köşedeki çarka üzerine geldiğiniz zaman Project Settings diye bir seçenek var. Üzerine tıkladığımız zaman da bizim oluşturduğumuz proje ayarlarımız gelir. Gördüğünüz gibi bizim videomuz nedir arkadaşlar? 1920'ye 1080 HD formatında bir video. Ben bunu istiyorum ki 4K formatına taşısın. 3840x2160 Ultra HD formatında bir videomuz olsun. Yani burayla yapacağımız ayarlar aslında pek çok ayar var. Ama bunların hepsini yapmanız gerekmiyor arkadaşlar. Video monitoring yani şu andaki görüntüleme ekranını isterseniz 1080'de bırakabilirsiniz. Ama çıktı alanını, timeline formatını bu ayarda şu ayarda 4K formatını alırsanız çıktı alırken ne yaparsanız 4K olarak çıktı alacaktır. Buradan frame rate'ini isterseniz değiştirebilirsiniz. 30, 60 FPS ve 50 FPS. Genelde sinematik görüntülerde 24'te kalabilir ya da 30'a da çıkarabilirsiniz. Bu tümüyle sizin tercihinize gelebilecek, tercihinize uygun düşebilecek şekilde ayarlama imkanı verecektir. Burada farklı seçenekler var. Bunları kullanarak deneme yanılmayı bunları da keşfedebilirsiniz arkadaşlar. Pek çok ayarlama yapabilmeye imkan veriyor. Şurada değişik seçenekler var yine genel ayarlardan tutup capture ayarlarına kadar, kamera rev ayarlarına kadar. Ama bizim master settings ayarlamamız yeterli. Bu kadar detay ayrıntıya, profesyonel bir montaj yapmıyorsak detay ayrıntıya gerek kalmayacaktır. Master settings içerisinde şu kısmı 3840'a 2160 yaptığınız zaman projenizi 4K olarak ayarlamış olacaksınız. Benim yaygın olarak yaptığım ayar bu. Bit formatını değiştirebilirsiniz. Video bit görüntü kalitesini 10 bit veya 8 bit 10 bitte kalsın. Çünkü daha ne olacaktır? Kaliteli bir görüntü sağlayacaktır bize. Save dediğimiz zaman şu anda projemiz bizim 4K formatında kaydedecektir. Şuradan QX Expert'e tıkladığımız zaman da gördüğünüz gibi 4K video 24 FPS'te bu videomuzu çıktı alacaktır. Evet arkadaşlar temel anlamıyla, temel ana hatlarıyla DaVinci Resolve arayüzünde, ön yüzünde bir proje oluşturma, projeyi kaydetme ve bu projenin ayarlarını yapma bu şekilde gerçekleşiyor. Bir başka videomuzda sizlerle yeniden görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.